Our summer palace was built exactly on a torus geometry. It was embedded with a torus geometry. Yıldız Yaz Sarayı'nın tam olarak bir torus geometrisi içine alınarak, yani içine geçirilmiş torus geometrisiyle iç içe geçmiş şekilde inşa edilmiş olduğuydu. I have never heard of a place which was built on a torus geometry before. Daha önce hiçbir yapının torus geometrisiyle yapılmış, inşa edilmiş olduğunu hiç görmemiştim. I don't know if any of you have ever heard such a Eğer building. birinizin bu şekilde bir bilgisi var mı bilemiyorum. So, especially the ground floor of the palace, Özellikle sarayın zemininde, Bodrum katında, pardon, there's a huge torus field, büyük bir devasa bir torus alanı yer alıyor. and the upper floors have other qualities. Ve onun üzerindeki katlarda da farklı bazı özellikler var. So this palace was built around 1555 by the Austrian Duke Ferdinand II, who was the son of King Ferdinand. King Ferdinand'ın oğlu olan ismini Avusturya Dükü 2. Ferdinand Avusturya olarak. Dükü 2. Ferdinand'ın oğlu olan Ferdinand. Ferdinand. Kral Ferdinand'ın oğlu olan 2. Ferdinand. Ferdinand'ın oğlu. Evet, ikinci Ferdinand. Kral Ferdinand'ın oğlu olan 2. Ferdinand. Devamlı. Yeah. So this palace is a beautiful example of sacred geometry placed in a archaeology, in a architecture. Bu şato ya da saray özel bir Kutsal geometriye mükemmel kutsal bir örnek. geometriye mükemmel bir örnekle yapılmış bir yapı, mimari yapıdır. We also know that the star tetrahedron can also be understood as the Star of David. Star tetrahedron beşgeninin de aynı şekilde Davut yıldızına eşdeğer olarak burada görebiliyoruz. So we can talk about this for hours. It's not a short subject. Ve bundan aslında saatlerce bahsedebiliriz. Bu çok da kısa bir konu değil. But I just want to show you some specific geometries about the palace. Ancak burada size bu sarayla ilgili bazı özel geometrik formlardan bahsetmek isterim. This small artwork is also being published in the I think garden of the palace, but I don't know if this was built back then or they put it later. I don't know that. Bu resmini görmüş olduğumuz küçük Star tetrahedron yıldız. Star tetrahedron ve yıldız gibi yapılmış olan eser orada hala bahçesinde bulunuyor mu bilemiyoruz ama bunun bir örneği olduğunu düşünüyoruz. There are some interesting facts about the palace. Bu sarayla ilgili bazı özel, enteresan bilgiler var. I told you that it is also on the magnetic lines. Size daha önce manyetik alanların üzerinde yer aldığından bahsetmiştim. And there are limestones that are placed roughly around 2 meters distant from each corner. Her köşe başında binadan uzaklığı yaklaşık 2 metre olan kireç taşları görülüyor. And we know that structures or materials like limestone are very high dielectric. They can send the energies, or they are connecting the energies. It is also sometimes placed within the ley lines or where the electromagnetic anomalies are, as we see them in some stone circles. Bazı taş çemberlerinde de gördüğümüz kireç taşlarının özelliği enerji ve ley hatlarında da aynı şekilde bu kireç taşları yer alır. Enerjiyi transfer etme özelliğine sahip olduğu özellikleriyle kullanıldıklarını görüyoruz. So maybe they place these to regulate or amplify or play with the strength of the energy lines going to the center or going to
that line. Belki de bu kireç taşlarını oraya yerleştirmelerinin sebebi oradaki enerjiyi regüle etmek, yani düzenlemek olabilir. Başka And sebepler olduğunu da düşünüyoruz. and if we go there, we will see this is how it looks from the interior, the Torus field in the underground. Oraya gittiğimizde yer altındaki Torus alanının nasıl görüneceğiyle ilgili bir resim burada yer alıyor. And in some of the documents that I have read about the Star Summer Palace, Yaz yıldızları ile ilgili okuduğum bazı dokümanlarda the palace was used for social gatherings within the royal families. Bu sarayın bazı Or the high level, high stature yer families. alan aileler, yani kutsal değil de kraliyet ailesinde yer alan bazı Yeah, kişilerin elite toplantıları, families, maybe. elit ailelerin toplantılarında kullandığı konusunda bilgilerimiz var. And they were doing some entertainment in those fields back then. Ve bu alanlarda onlar bazı eğlenceler yani organize ediyorlardı. And I also learned that they were doing ceremonies, Ve duyduğumuza göre bazı seremoniler which yapıyorlar. might be depicted as maybe alchemical rituals. Belki de simyasal bazı ritüellerdi bu düzenlenen faaliyetler. And it also has a huge garden. Aynı zamanda çok büyük bir bahçeye de sahip. Something that I noticed is that their trash bins also have sacred geometry on it. Orada fark ettiğim detaylardan birisi de aynı zamanda çöp kutularının da yıldız Kutsal şeklinde, geometriye. kutsal geometriye uygun yapılmış olmasıydı. Yeah. So since we started late, I would like to continue with the rest of my presentation on Monday. Biraz bugün geç başladığımız için prezentasyonuna pazartesi günü devam etmek istiyorum. So thank you for coming, and I would like to maybe we can have a 5 minutes break, and then later on we can listen to Alishka. Belki And Nora? 5 dakika ara verdikten sonra Alişe ve Nora ile devam edebiliriz. Okay. If you have